Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Raşit Kalıncık, 1985 Devrek doğumluyum. Evli 4 çocuk babasıyım. Bu sektörümüzde 3. kuşak olarak devam eden işletme sahibiyim. Firmamız dedemiz tarafından 1975 yılında kurulmuş olup aile üyelerinin devam ettirilmesiyle bugünlere gelmiştir. Ben de kendim 2010 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra bizzat işimin başına geçerek firmamın yönetiminde bulunmaktayım. Bölgenin öncü firmalarındandır. Köklü firmalarındandır. Firmamız orman sektörüne hakim, orman ürünlerine en etkili, en verimli ve en teknolojik şekilde yatırımlarını gerçekleştirerek üretimlerini sağlamaktadır. Hem ülkemize hem uluslararası geniş bir pazara hakim olmaktadır. Bölgemiz Batı Karadeniz ve Karadeniz olarak geniş ormanlarla kaplı olduğu için bu bölgede daha çok yaygın bir sektördür sanayi açısından. Yine Karadeniz ormanları çok geniş ve çeşitli ağaç çeşitleri bulunduğundan dolayı bu sektörde de kendini geliştirmiştir. Özellikle Batı Karadeniz bölgesi tamamen kereste üretimine hakim bir bölgedir ülkemizde. Yine Akdeniz, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerimizde iğne yapraklı ağaç grupları dediğimiz çam ve gökmen ağaçları yoğunlukta olduğu için daha çok o ağaç gruplarının üretim tesisleri hakimdir. Yine bölgemizde de o çam ve gökmen üretim tesisleri de bulunmaktadır. Yine bunun yanında ormanlarımızda kestane ve meşede bulunmaktadır. Özellikle Yenice bölgelerimizde yetişen çam ağaçları dünyada bir üne kavuşmuştur. Çok değerlidir. O yüzden Yenice ormanlarındaki çamlar kendine özgü bir özelliği vardır. O yüzden değerlidir. Şimdi ülkemizde %90 tohumun tedarik şekli devlet ihale yöntemiyle satın alma gerçekleşir. Bu detaylı gruplarda yapılabilir. En yoğun yapılan tedarik sistemi, ham madde tedarik sistemimiz devletin açmış olduğu açık arttırmalı satışlardır. Devletimiz orman köylerine ürünleri üretir, depoya nakleder. Depoda sınıflara ayrıştırılır, cins ve sınıflarına göre ayrıştırılır. Daha sonra bunlar istiflenir. Sınıflarına göre açık arttırmalı ihale sistemi eskiden o şekildeydi. Şimdi elektronik ihale sistemi yine açık arttırmalı ihale sistemiyle firmalara satışı gerçekleşmektedir. Bu şekilde firmalar ihaleye girerek, ihale sistemiyle ihaleye girerek ham madde tedariğini sağlamış bulunmaktadır. En büyük tedarik sistemi budur. İkinci tedarik sistemi yine devletin firmaların kapasite raporlarına göre tahsis yöntemiyle ham madde tedariği sağlanır. Yine üçüncü bir yöntemde firmaların yine devletten açık arttırma ile dikili satış dediğimiz yöntemle dikili satışlardan aldıkları bölmelerin yine orman köylerine üretimi yaptırılarak firmalar depolarına, fabrikalarına ham maddeyi nakledip üretimi gerçekleştirir. Orman deposundan ve ormandan sevk edilen ürünler fabrikanın deposunda istiflenir, üretim bantına koyularak çeşitli ebatlarda üretimi sağlanır. Bu süreç yine 3-4 aşamadan geçer. Belli ebatlanmış tomruklar paketlenerek buhar odalarına konulur. Buharlama odalarında 150-180 derece buhar basıncı uygulanarak ağacın içindeki öz suyu dediğimiz su atılır. Bu süreç bir 24 saat gibi bir süre zarfında gerçekleşir. Daha sonra bu çıkan ürünler yine kalite ve cins ve ebatlarına göre tasnif edilerek çıtalı şekilde paketlenir. Yine daha sonra ısıl işlem dediğimiz kurutma odalarına konulur. Bu da yine bir 50-60 derecelik bir ısılarla 30 gün, ağacın cinsine göre 30 gün, 40 gün, 50 gün, 90 günlere kadar bir süreçte bu odalarda, ısıl işlem odalarında işlem görür. Nem oranları belli bir istenilen nem oranlarına düşürdükten sonra üretime, imalata hazır hale getirilmiş olur. Her ürünün bir kere özellikle geniş yapraklı ağaçlarımızın, kayın gibi, işte kestane gibi bu tür ağaçlarımızın öncelikle buharlanması olmazsa olmazlardandır. Bu işlem olmazsa içindeki su miktarından dolayı içindeki bakteriler o ağaç ne kadar işlenmiş olsa da işte mobilya haline gelmiş olsa da o içinde su olduğundan dolayı içinde bir takım bakteriler canlı duracaktır. Bu da ağacın kısa sürede deforme olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden bu tür ağaçlar kesinlikle buharlama işleminden geçmek zorundadır. Bu işlem yapılmazsa bu ağaçlardan elde edilen ürünler hiçbir zaman randıman alınmaz, hiçbir zaman sağlıklı olmaz.
bu işlemlerin gerçekleşme zorunluluğu vardır. Buharlama işleminden sonra tüm ağaç gruplarının ister buharlanmış olsun ister buharlanmamış olsun bu kurutma fırınları dediğimiz ısıl işlem odalarında istenilen %10, %12'lik nem oranına düşürülmesi gerekmektedir. Yine bu da ağacın daha uzun ömürlü, daha işlevsel, daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Bunlar da yine olmazların arasındadır. Olmazsa olmaz dediğimiz işlemlerin arasındadır. Şimdi üretilen keresteler kalitelerine göre ayrıştırılır. İşte kalite neye göre ayrıştırılır? Ağacın öz durumuna göre, budağına göre, çatlağına göre, kalitesine göre o şekilde sınıflandırma yapılır. Bunu yetişmiş usta, eğitimini almış ustalarımız gerçekleştirir. Sonra bu ürünler paketlenir, ambalajlanır, mobilya üretimine hazır hale getirilir. Ağaç deyince sadece aklımıza mobilya gelmesin. Otomobil sektöründe de, sanayide de, işte beyaz eşyada da bütün sektörlerde ağaç olmazsa olmazlarındandır. Yine mobilya sadece işte sandalyeydi, masaydı, işte mutfak gereçleri gibi değil. Birçok işte inşaatlık malzemede, masif panellerde, yine kaplamada, yine plywood'da, kontraplakta, papelde yine ham madde ağaçtır yani bütün ağaçlar sanayide, üretimde kullanılır. Son dönemlerde yaşadığımız, 3 yıl önce yaşadığımız dünyada pandemi sürecinde insanların daha çok kırsal alanlara yerleşmesi, işte bu bahsettiğiniz ahşap evlere talebi arttırmıştır. Tek katlı ya da en fazla 2 katlı ahşap evlere ilgiyi arttırmıştır. Bu sektörümüzde bir hareketliğe sebep olacaktır. Şu anda hemen İlk etapta ne kadar bir anda bir yükselişe geçmese de yıkılan evlerin yerine yapılan inşaatlarda ahşap talebi çok artacaktır. Bu bütün ağaç gruplarında etkili olacaktır. Yani evin çatısı yapılacaktır, işte çam göknardan yapılacaktır, evin mobilyası yapılacaktır. Yine eve koyacağımız eşyalar işte kayın ağacından, dış budak ağacından, kestane ağacından yapılacaktır. Bu ağaca olan talebi arttıracaktır ilerleyen süreçte çok kısa bir zamanda. Şu anda bahsettiğiniz bu ahşap evler yine özellikle kırsal alanlarda insanlar daha çok doğaya yöneldiği için orada bir talepte bir artış oluşturmaktadır. Bu da yine sektörümüzü bir hareketlendirmeye geçecektir yani. Tüm sektörlerde olduğu gibi ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik krizler ve pandemi süreciyle beraber bu süreçten ülkemizde, sektörümüzde etkilenmiştir. Pandemi sürecinde üretimlerin kısıtlanması, sosyal mesafe dediğimiz sürecin başlaması nedeniyle birçok sektörde üretimler aksamıştır. Bizim sektörümüzde de bu sıkıntılar yaşanmıştır. Yani biz bu süreci sektör olarak biraz daha planlı programlı şekilde üretim faaliyetlerine devam etmiş bulunmaktayız ve bu faaliyetler sonucu üretilen ürünleri Avrupa'da ve Orta Doğu'da üretim aksamasından dolayı Türkiye olarak dış pazara yüklü miktarda bir ürün sevkiyatı olmuştur. Bu süreçte artan sevkiyatlar, satışlar sonucunda ülkemize ekonomik anlamda döviz girdisi olmuştur. Daha sonra Ticaret Bakanlığımızın ve Orman Bakanlığımızın almış olduğu bir karar neticesinde ihracat yasaklanmış olup bizim sektörümüzde de sıkıntı baş göstermiştir. Biz de sektör sahipleri olarak bir araya gelerek bir dernek oluşumuna giderek Batı Karadeniz Keresteciler ve Ahşap Kaplamacılar Derneği'ni kurduk. Ticaret Bakanlığı ve Orman Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda ihracatı kapasitemizin %25 oranında tekrar açtık. Girişimlerimiz sonucunda aktif hale getirdik. Tabii bu geçen süreçte yurt dışı pazarı ciddi anlamda bir kayıp yaşadık. Üzerine yaşadığımız Maraş depremiyle beraber ki o bölge Adana, Antep ve Hatay illeri bizim sektörümüzde büyük %50'lik bir pazara hakim olan bölgeler olduğu için orada da bir ciddi anlamda sıkıntı yaşamış bulunmaktayız. Tüm sektörlerde olduğu gibi. Bununla beraber hem ihracat açısından hem de ülkemizde yaşadığımız deprem nedeniyle sektörümüzde bir darboğaza girmiştir. Ama neticede çalışan bir firmayız. Yani çalışan bir sektörüz. Durmayacağız. Bu süreçleri de hep birlikte atlatacağız diyebiliriz. Tüm sektörlerde olduğu gibi bütün sektörlerde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte bizim sektörümüzde hem makine parkı olarak hem pazarlama sistemi stratejisi olarak global ekonomiye hakim olma yolundadır. Daha çok sosyal medyalar, online satış sistemleriyle birlikte daha çok müşteriye, daha büyük kitleye yani dünyanın her yerine ulaşabilmekteyiz. Buna da en büyük fayda sağlayan yine sektörümüzün pazarlama sitesi Net3 Market oluşumu
oluşumunun içine üye olarak onun aracılığıyla büyük bir pazara hakim bulunmaktayız. Daha çok artık hani birebir al-sat yöntemiyle değil, online satış, online iletişim sistemiyle satışlar gerçekleşmektedir. Buna da en büyük desteği şu anda kurumsal olarak sektörümüze hakim olan Nettree firması ile birlikte gerçekleştirmekteyiz. Bu şekilde bir pazara hakim olma yolunda ilerliyoruz.